Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. Bu eğitim serimizin yedincisi olacak. Ara bir video tam 7. seviyede size özellikle spot tarafta nasıl yatırım yapılmalı, pozisyonlar nasıl korunmalı, nerelerde satılmalı, bunların hepsini kanıtlı bir şekilde arkadaşlar net bir şekilde size anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce her videoda hatırlatıyorum, sizlerden ricam kanalıma abone olursanız, videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Bu video özellikle e, hani nasıl yatırım yapacağını, grafiği okumayı bilmeyen herkese hitap eden, yani yeni piyasaya girecek bir adamın bile, bir kişinin bile e, nasıl alım yapılabileceğini gösteren bir video olacak arkadaşlar. 3 parite inceleyeceğim burada. Bitcoin, Nasdaq ve altın. Yani bu paritelerde nerelerde alım yapılmalı ve sebepleriyle beraber, kanıtlarıyla beraber size net bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken şey grafiği günlüğe almanız. Bakın, haftalık daha net olur ama haftalıkta da şöyle bir sıkıntı oluyor. Bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz açıkçası. Yani haftalığa bakılır ama günlükte de bir incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından günlük pariteden sonra 4 saat ve 1 saat. Bu ama sadece vadeli tarafta işlem yapacak arkadaşları ilgilendiriyor. Yani spot alım yapacak kişilerin, arkadaşların tamamıyla günlük ve haftalığa bakması gerekiyor. Bakın, altını çiziyorum. Şimdi ben size grafiği günlüğe aldım, net bir şekilde anlatıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu günümüze bakalım. Şimdi buradan alım yapılır mı? Bakalım. Şu bölgeden alım yapılır mı? Yapılmaz arkadaşlar. Bu bölgeden alım yapılmaz. Yani hep söylüyorum, hiçbir paritede dip tepe tutturmaya çalışmayın. Çünkü bu piyasaların dibi de tepesi de yoktur. Bakın, daha önce 12 Mart 2024, hatta 2 Mart 2024'te Bitcoin yine böyle bir kanal içerisine girmiş. Kanalın içinden çıktığı gün arkadaşlar 8 Kasım. Bakın, Şubat'tan Kasım'a kadar. Yani 9 ay boyunca bu kanal içerisinde devam etmiş ve alt bantları da denemiş. Bakın, burada 48 bine kadar düşmüş. Ondan sonra artık bu ETF'lerle beraber yükselmeye başlamış. Bir haber akışı var yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önce kanal içerisinde hiçbir şekilde alım yapılmaz. Bunu öğrendiniz. Yani günlüğe alacaksınız. Eğer ki bir range alanı varsa, şöyle bir range alanı varsa, bu range alanı içinde işlem yapılmaz arkadaşlar. Birinci kuralımız, her zaman range'in dışına fiyatın çıkmasını beklemeliyiz. Bakın, sabırsızlık bu piyasada para kaybetmenizin birinci sebebidir. Sabırlı olacaksınız. En doğru yerden en doğru alımı yapmak için bekleyeceksiniz. Tamam. Farz misal özür dilerim. Range'in dışına çıktı. Fiyat geldi. Bakın, şöyle geldi. Range'in dışına çıktı. Tamam. Çok güzel. Şimdi neye bakıyoruz? Şimdi EMA'larımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Özellikle 8, 21, 34, 55 ve daha uzun olan 100-200 günlük EMA'larımıza bakmamız gerekiyor. Çünkü EMA'larımız, yani şöyle düşünün. EMA videosunda da ben bunu anlattım. EMA'ları bir dalga gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Yani denizdeki bir dalga gibi. EMA'ların altında işlem açarsanız dalgalara karşı kendinizi kulaç atmaya benzer. EMA'ların üstünde ise dalgaları sırtınıza almaya benzer arkadaşlar. Dalgalar, o EMA'lar size destek olur. O destekle beraber yürür gidersiniz. Bakın, hemen örneklerle gösteriyorum size. Şimdi bakın, haftalar gelmiş, EMA'ların altında gün üstünde gün kapatamamış, gelmiş alta, EMA'ların altına sarkmış, içinde, yani EMA'ların içinde fiyat bir türlü üstüne çıkıyor. Fiyat nerede üstüne çıkmış? Bakın, şu bölgede artık fiyat EMA'ların üstüne çıkmaya başlamış arkadaşlar. Bakın. Tamam. Bakın, hatta şu bölgede net olarak hacimli bir mumla beraber, bakın çok hacimli bir mum. Şurada da görürsünüz. Göstereyim ben yine. Şu mum çok hacimli bir mumla beraber EMA'nın üstüne çıkmış ve EMA'nın üstünde gün kapatmış artık.
Bu bizim için doğru bir alım mıdır? Doğru bir alımdır arkadaşlar. Yani şurada zaten bakarsanız şöyle de bir trend var. Bakın şuraya da baz alırsak gelmiş. Trendin üstüne atmış. Bakın hepsi nasıl? Setup'ı böyle kurmanız lazım. Range var. Range'in üstüne çıktı. Trendin üstüne attı. EMA'ları altına aldı. Artık ne diyoruz biz burada? EMA'lar bize destek olacaktır. Bakın buradan gelmiş tekrardan EMA'lardan aldığı destekte görüyor musunuz? EMA'ların üstünde kaldığı sürece yükseliş devam eder arkadaşlar. Ta ki kısa vade EMA'ların altına düşene kadar. Bakın. Kısa vade EMA'dan kastım ne arkadaşlar? Yani 8, 21, 30, 50 bu EMA'ların altına düşüp de gün kapatmaya başladığı zaman yavaş yavaş piyasadan çıkmanız gerekiyor. Özellikle günlükte. Şimdi burada ne yapmış? Hemen bakın grafiği size gördüğüm kadarıyla her videomda da bahsediyorum elimden geldiğince. Umarım size de faydalı oluyordur. Siz de bu şekilde izlerseniz grafiği daha mantıklı olacaktır. Zarar etmeyeceksinizdir en azından. Bakın fiyat geldi. Bir tepe yaptı. Aşağı kadar indi. EMA'larından bakın şu bölge EMA'larından destek almış. Şu alttaki fitiller tamamıyla stop patlatma arkadaşlar. Tekrardan geldi. Bir tepe daha yaptı. Bakın ikili tepe. Tekrardan satış geldi. Süzüle süzüle bakın şu mumda artık sizin piyasadan çıkmanız gerekiyor. Niye? Çünkü EMA'ların altında kaldı artık. Günde kapattı. Ondan sonraki mumu hacimli bile olsa EMA'ların üstüne çıkamadı. Bir sonraki mum da tekrardan aşağı indi. Bakın. Görüyor musunuz? Sonra EMA'lar direnç olarak çalışa ta ki şurada artık düşüşü görüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Hadi şuradan çıktınız. Tamam mı? EMA'ların biraz daha garanti olsun dediniz. Sizi nereden kurtardı? %24'lük bir düşüşten kurtardı arkadaşlar bu stratejiniz. Tekrar alım yapılır mı? Evet. Niye? Nasıl alım yapılır? Beklersiniz. Bakın hemen grafiğinizi biraz küçültün. Bakın nereye kadar gelmiş. Hemen düştüğü yere stopumuzu koyalım. Trend çizgimizi koyalım. Nereye düşmüş abi bu? Desteğine kadar gelmiş. Bakın şu bölge 73 bin, 74 bin dolar desteği bunun bölgesi bunun desteği. Hatta daha önce de özür dilerim. Birkaç kere burayı denemiş. Hatta burayı kırdıktan sonra bakın kırdıktan sonra buralarda bir sürü akümüle oluyor. Oradan aldığı destekte tekrardan yukarı çıkıyor. Evet. Geldi desteğine tekrardan. Bakın tekrardan burada desteğin üst destekten aldığı destekle yani hacimle yukarı doğru kırıyor. Artık şu bölgede bakın EMA'ların üstüne atıyor. Zaten şu bölge bakarsanız şu da bizim breakout bölgemiz. Yani en son yaptığı dibi kırdı. Yani şu bölgeyi getiren tepeyi kırmış. Bakın üstüne de hacimli bir mumla kırmış ve şu bölgede de artık EMA'ların üstünde tutulmaya başlamış. Şuradan artık siz spot alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Vadeli tarafta da bile işlem yapabilirsiniz. Niye? Artık çünkü EMA'lar bize destek olacak. Bakın buradan aldığı destekte gelmiş. Altına sarkmış. Yine gün kapatmamış. Bir sonraki mum da üstüne çıkmış. Gelmiş. Yükselmiş. Ta ki nereye kadar biliyor musunuz? Bakın şu mum var ya. Şu mum artık sizin piyasadan kaçmanız gerektiğini gösteren en büyük işaret arkadaşlar. Şu mum. Bakın. Hem hacimli hem uzun bir mum. Hem EMA'ların altına sarkıyor. Ondan sonra bakın gelen tepkiyle beraber yine kısa vadeli EMA'larımız olan 8, 21, 30, 55 EMA'ların altında kalıyor. Ve bakın altında kaldıkça geliyor. Şurada 233 günlük EMA bize destek oluyor. Tekrardan alıyor. Ama buradan gelen yükseliş yine tutamıyor. Bakın EMA'ların üstüne çıkmasına rağmen bir sonraki mum yine kırmızı. Sonra yine aşağı doğru süzülüyor. Direnç. En son bakın şu bölgede artık 233 günlük EMA'mız da aşağı kırılıyor. Nerede burası? 106.520. Sizin artık burada arkadaşlar tekrardan tüm pozisyonları yani şu 93.000 bölgesinde aldığınız pozisyonlarınızı 110.000 hatta şurada arkadaş şurası daha güzel olur. Daha garanti olur. Çünkü buradan
Şurada olduğu zaman tekrar sıçrama olasılığı var. 200 günlük hareketli ortalama daha güçlü bir destek olabilirdi. Ama sizin artık şu mumdan sonra şurada 103 binde yani 13 bin dolar karla bu piyasadan çıkmanız gerektiğini net bir şekilde grafik bize gösteriyor. Diyor ki kaçın abi. Kaçın. Bakın sonra ne oluyor? Tekrardan geliyor 200 günlük hareketli ortalamaya. Oradan aşağıya sonra tekrardan bir toparlanma süreci. Tekrardan geliyor. Bakın 200 günlük hareketli ortalama 144 günlüğe kadar geliyor. 144 günlükten sonra aşağı. Şimdi doğru bir EMA dizilimi diye bir şey vardır arkadaşlar. EMA'lar nasıl dizilmeli? EMA'ların yükselmesi için düzgün EMA dizilimi şu şekilde olmalı. Kısa vade EMA'lar yani 8, 21, 34 fiyatı izlemeli. Daha uzun vadeli EMA'larsa bu hareketin altında kalmalı. Anlatabiliyor muyum? Bakın 200 günlük, 100 günlük hareketli ortalamalarımız şu anda fiyatın çok çok altında kalmalı. Ama daha kısa vade EMA'lar fiyatı takip etmeli ki biz bu yükselişi destekleyebilelim. Şurayı sileyim ben size. Bakın aşağıda da aynısı. Klasik bir ayı trendinin başladığı çok güzel bir örnek. Bakın burada. Artık bizim e, uzun vade EMA'larımız üste çıkıyor. 200 günlük, 100 günlük. Kısa vadeli EMA'larımızsa fiyatın üstünde takip ederek fiyatın üstünde. Yani fiyatın altındaysa destek olur. Fiyatın üstünde ise direnç olur. Şimdi ben birçok yerde diyorum hani şu anda Bitcoin kripto tarafına yatırım yapılmaz. Çünkü çok hacimsiz ayrıyetten zaten şu anda EMA'ların hepsinin altında. Buradan yani EMA'lar buna daha direnç olup daha aşağıki seviyelere de çekebilir. Ama maalesef arkadaşlar bizi dinlemiyorlar. Çok duygusal davranıyorlar. Bakın 200 günlük EMA'mız 85 bin dolarda. 100 günlük EMA'mız 80 bin dolarlarda. Bakın buralar direnç olarak çalışacaktır zaten. Ayrıyetten kısa vadeli EMA'larımızın üstüne bile atamıyor. Bakın 55 günlük EMA'mız burada üstüne atıyor. Bir sonraki mumda tekrardan çat diye aşağı iniyor. Bakın hala günlükte hiçbir EMA'mızın yani 8 EMA bile ya. Yani 8 günlük EMA nedir? 8 günlük fiyatın ortalamasını alıp size o fiyatın nerede olması gerektiğini gösteriyor. Bakın 8 günlük EMA'mız şu anda 67.500 dolarlarda. Onun bile üstüne çıkamıyor. Hani belki bir hacim geliri çıkar ama şöyle de bir durum var. Şunu da bilin. Kısa vadeli EMA'ların üstüne çıkması fiyatın yönünün değiştiği anlamına gelmez. Çünkü kısa vadeli EMA'larda manipülasyon çok olur. Bizim için önemli olan nedir? Artık kısa vadeli EMA'lar fiyatı takip edecek. Uzun vadeli EMA'lar da fiyatın daha altında yani kısa vadeli EMA'ların daha altında fiyatı desteklemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani kısa vadeli EMA'lardaki hareketler manipülasyon olma olasılığı çok yüksek oluyor. Bakın şu anda dediğim gibi hiçbir EMA'nın üstünde değil. Hareketler çok cılız, çok zayıf. Hala çok güçsüz. Bakın şurada bile EMA ne güzel direnç olmuş, ne güzel çalışmış görüyor musunuz? Yani şu bölge. 98 bin bölgesi. Artık burada fiyat demiş ki ben yamuluyorum. Yani bakın şöyle söyle bir daha anlatayım. Yani şu eğitimi izlediniz. EMA'nın çalışma mantığını anladınız. Bir işlem açtınız. Artık biliyorsunuz EMA'ların nasıl olduğunu, nasıl çalışması gerektiğini, bir yükselişten, bir düşüşten nasıl olacağıyla ilgili beklentileriniz ne olmalı? Geldiniz kardeşim. Dediniz ki ben burada çıkıyorum. Bakın. Siz neyden kurtarıyor biliyor musun? %47'den kurtarıyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Sizin 10 bin liranız varsa bu strateji sayesinde 10 bin liranız cebinizde kalıyor. Yoksa cebinizdeki 5 bin lirayla şu anda ağlıyordunuz. Öyle anlatayım yani. Ah şu bilseydim işte çıksaydım gibi ah vahlar maalesef bu piyasada işlemiyor arkadaşlar. Bakın bir diğer parite altını inceleyeceğim. Çünkü 3 parite inceleyeceğim demiştim. Bu yükseliş ve düşüş trendlerinin nasıl olacağı ile ilgili. Altına bakalım günlükte. Bakın. Forex piyasasında bunlar daha güzel çalışır. Şimdi böyle altın o kadar parabolik yükseldi ki arkadaşlar. Yani altın enteresan bir şekilde ya.
Şimdi ilk destek olacağı yer bakın şurası. Bakın ilk bizim artık 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne gidip yükseliş başlattığı yer bakın şurası. Niye burası? Bak burada bir ikili dip var. Bak şurası. Burası bunun desteği olmuş. Niye gelmiş? Bak kırmış, desteğe gelmiş. Yukarı tekrardan desteğe gelmiş. Destekten aldığı tepkili EMA'ların üstüne atmış. Bakın EMA'ların üstüne attığı yer 2000 dolar seviyeleri arkadaşlar. Burada başka bir trend var mı? Bakalım. Yok. Genel olarak şurada artık bir ikili dip var. Burada tekrardan bir dip var. En güzel yükselişi burada arkadaşlar. Dediğim gibi EMA'ların üstüne atar. Hatta şurada da bir destek direnç bölgesi var. Bakın şurası. Bakın muhteşem bir şekilde çalışmış. Bakın direnç, 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 direnç gelmiş. Direncin üzerinde akümüle olmuş. Sonra direncin üstüne atmış. Bakın fiyatı okumayı artık öğrendiniz. Geldiniz. Desteğe geldi, yükseldi. EMA'ların üstüne çıktı. Artık fiyatı inceliyoruz. Mesela burada bir direnç olmasaydı şu bölge burada işleme girilebilirdi. Ama direnç olduğu için bakın çok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere denediği bir direnç var. Artık burada tamamıyla direncin üstüne atmasını beklememiz gerekiyor. Bakın direncin üstüne artık şu mumla beraber atıyor. Biz artık şu bölgeden direncin üstünden şuradan bile alabilirsiniz arkadaşlar. Spot alımlarınızı yapabilirsiniz. Bakın ondan sonra yükselişe bakın. Kısa vadeli EMA'larına geliyor. Yükseliyor. Düşüş veriyor tekrardan. Bakın kısa vade EMA'ların da altına sarkıyor ama bir sonraki günün mumu yine yukarıda. Bakın tekrardan bir akümülasyon süreci. Kısa vadeli EMA'lar şurada kesişiyor. Bakın kesişmeyi görüyorsunuz şu mumlar. Yani burası ne? 2600 bölgesine denk geliyor. Buradan tekrardan yükseliyor. Düzgün EMA dizilimimizi görüyor musunuz? Bakın. Ne güzel dizilmiş EMA'lar. Uzun vadeli EMA'lar aşağıda destek oluyor. Kısa vadeli EMA'lar fiyatlara yakın ilerliyor. Bak buradan tekrardan kısa vadeli EMA'lar destek oluyor, geliyor. Yine bir akümülasyon süreci. Hatta burayı da şöyle kendi içinde analiz edebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle geliyor. Burada hatta şuradan çizsek daha güzel olur. Burada bir filama yapıyor. Tabii. Filama yapıyor. Filamayı kırdığı yerden tekrardan EMA'ların üstüne atıyor. Tekrardan yukarıya. Bir satış geliyor. Tekrardan yukarıya. Burada nerede çıkacağız arkadaşlar? Hep diyorum. Kısa vadeli EMA'ların altında hacimli bir satış arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu 5000 dolar 5500 seviyelerine kadar geliyor. Bu all time high arkadaşlar. En yüksek şu ana kadar çıkabildiği fiyat 5600 seviyeleri. Buradaki fiyatı inceleyelim. Şimdi burada sağlam bir satış geliyor. 3 gün boyunca. Şimdi ben bu 3 günlük satışta çıkar mıyım? Açıkçası çıkmam. Niye? Çünkü fiyatım hala alt taraftaki EMA'larım beni destekliyor ve hala 50 günlük EMA'ların altına sarkmadı. Bakın fitil olarak kaldı. Fitil olarak kaldı. Şu mumundan sonraki mum da artık kırmızı olup açıkçası bakın şu 50 günlük hareketli ortalamanın da altında kapasaydı ben altınlarımı satmaya başlardım. Niye? Derdim ki artık 50 günün de altında kaldı. Hacimli bir şekilde. Ama ne oldu? Fiyat geldi. Buradan aldı tepkiyle tekrardan EMA'ların üstüne çıktı. Bakın. Burada nerede satılır biliyor musunuz? Bakın şu bölgede. Görüyor musunuz? Bakın. 50'nin de altında hacimli bir mumla gün kapanışı yaptı. Artık şurada fiyat piyasası size diyor ki arkadaşlar yavaş yavaş kaçın. Ki ondan sonra bakın düşüşe bakalım. Kaç düşmüş yüzde. Oradan gelmiş. Bakın %14'lük bir düşüş yapmış. Nereye kadar gelmiş fiyat? 4100 seviyelerine kadar arkadaşlar. 233 günlük hareketli ortalamaya gelmiş. 233 günlük hareketli ortalama orada destek olarak çalışmış. Tekrardan bir tepki almış. Ama burada önemli olan şu. Eğer ki bu tepkinin düşüşün mü bir tepkisi olduğunu yoksa gerçekten fiyat olması gerektiği gibi alıcıların hani ya da işte yatırımcıların burayı bir artık diamond bölgesi olarak yani alım bölgesi olarak görüp de gerçekten fiyatın tekrardan üst seviyeleri deneyeceğini anlamamız için günlükte arkadaşlar 4700 4800'ün bölgesinin üzerinde mum kapatması lazım. Niye?
Çünkü biz burası daha önce bizim hareketli ortalamalarımızın birleşip fiyatı aşağı çektiği bölge. Bakın şu anda da fiyat zaten, size de canlı analiz yapıyorum arkadaşlar. Ee, Fiyat şu anda bakın 4800 bölgesi bizim 34 günlük, 55 günlük, 21 günlük hareketli ortalamalarımızın birleşip bize direnç olduğu yer. Fiyat geldi. Ben burada ne yaparım? Fiyat geldi. Şuranın üstüne attı. Şu bölgede mum kapattı. Ben derim ki altın için artık çok çok daha pozitifim. Çünkü günlükte de kısa vadeli EMA'ların üstüne attı. Tekrardan üst dirençlerini deneyebilir. Mantığı anladınız arkadaşlar. Yani özellikle spot için, bakın bunu vadeli taraf için anlatmıyorum. Çünkü vadeli tarafta bu hareketleri yapmak çok çok daha riskli. Yani biz şurada hani şu mumu görüyoruz ama bu mumun içerisinde ne hareketler var, ne dalgalar oluşmuş onu bilemezsiniz. Çünkü altın çok fazla volatil. Bir anda 50 dolar, 80 dolar, 100 dolar aşağı inip tekrardan yukarı çıkabiliyor. Vadeli tarafta işlem açan arkadaşlar bunu bekleyebilecek mi bilmiyorum. Hani büyük yatırımcılar belki bekler ama küçük yatırımcılar bunu bekleyemez. Kalp krizi geçirtir insana. Yani bunun psikolojisini açıkçası korumak çok zor. Şimdi Nasdaq tarafına bakalım. Şimdi arkadaşlar Nasdaq tarafını inceleyelim. Bir de en azından Amerika tarafına bakmış oluruz. Şimdi Nasdaq'ın yükseliş yaptığı yere gidelim yine günlükte. Şimdi sizin örneğin şuraya geldi fiyat. Şurasını bir destek olarak belirleyebilir miyiz? Evet, belirleyebiliriz. Buradan bir hacim almış gelmiş. Şuradan alım yapılır mı spotta? Alım yapılmaz. Niye? Fiyat hala çünkü EMA'larının altında, hani hareketli ortalamaların altında, desteğe gelmiş bile olsa bu EMA'lar fiyat destekten aldığı tepkiyle EMA'larına kadar gidip EMA'lar burada direnç olarak çalıştığı fiyatı daha aşağı seviyelere çekme olasılıkları var arkadaşlar. Örneğin fiyatı bakın şurada bir desteği var. 14.000 dolar. Buraya da çekebilir fiyatı. Neresi bunun düzgün alım yeri? EMA'ların üstü arkadaşlar. Şu bölge bakın. Bak fiyatı hani bak şu bölgede artık EMA'ların üstüne çıkıyor. Burası alım bölgesi. Niye? EMA'larımız artık yükseliş dizilimine geçiyor. Bakın kısa vadeli EMA'lar fiyatı destekliyor. Uzun vadeli EMA'lar daha aşağıda destek olmak için yerlerini alıyor. Bakın fiyat geldi. EMA'larına kadar gitti. Hatta şunu daha yakınlaştırayım, daha rahat görürsünüz. Desteğini aldı, geldi EMA'larına kadar gitti. Şurada 34 günlük EMA buna direnç olarak çalıştı, geldi. Bir küçük bir düşüş yaptı. Bir süre burada EMA'ların altında akümüle oldu. Sonra aldığı destekle EMA'ların üstüne attı. Bakın. Şu bölge zaten gap'li bölge. Yani fiyat alıcısı yüksek olduğu için bakın gap bırakmış burada, fiyat boşluğu. FVG deriz buna. Bununla ilgili eğitimde mevcut kanalda. İzlemek isteyen arkadaşlar izler. Bakın buradan aldığı destekle görüyor musunuz? Ne güzel yüksek. 8 günlük hareketli ortalama yakın takip ederken altında 20 günlük, 30 günlük, 50 günlük hareketli ortalamalar daha aşağıda destek olmak için yerlerini alıyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Bakın geliyor burada 26.000 dolarda bir direnç buluyor kendine. Fiyat da oradan geldi, düşüşte aşağı geliyor. Nereye kadar? 144 günlük hareketli ortalamaya kadar iniyor. Buradan tekrardan bir tepki alıyor. Hareketli ortalamaların üstüne kadar çıkıyor. Fakat hacimsiz, bakın tekrardan geliyor. Burası artık supply bölgesi arkadaşlar. Şu bölge dağıtım bölgesi. Dağıtım bölgesi nedir? Yani yatırımcıların, büyük yatırımcıların, balinaların fiyatı daha yukarılardan satıp küçük yatırımcının eline verdiği yerlerdir arkadaşlar. Dağıtım bölgeleri. Burayı da kendi içinde analiz edelim. Bakın gelmiş. Ne zaman girmiş bu kanalın içerisine? Eylül 2025. Ne zaman çıkmış arkadaşlar kanalın içerisinden? 20 Mart 2026. Şimdi ben bununla ilgili de video çektim zaten. Haftalar dedim ki bu kanalın içerisinde devam ediyor. Kanalın içine dışına çıktığı zaman satış derinleşebilir. Keza bakın geldi kanal içinde. EMA'lar da artık yataya bağladı. Görüyorsunuz.
Üst banda denedi, alt banda geldi. Yine 200 günlük hareketli ortalamamız burada destek oldu. Tekrardan kanal içerisine girdi. Kanal içerisinde devam etti. Kısa vadeli EMA'larımız bakın her seferinde direnç oldu. Üstüne çıkmaya çalışıyor ama bir sonraki günde tokatı yiyor aşağı. Tekrardan tokatı yiyor aşağı. Biz burada artık ne düşüneceğiz? Fiyat yoruldu arkadaşlar. Fiyat yoruldu. Fiyat yorulduğu için artık günlükte gelen sinyaller çok değerlidir. Fiyat artık diyor ki ben yükselemiyorum kardeşim. Alıcı gelmiyor. Çok yoruldum. Artık alt bandı deneyebilirim. Şimdi örneğin şu bölgede aldınız siz 20.315 bölgelerinde aldınız. Satışı nereden yapacaksınız arkadaşlar? Satışı yapacağınız yer şu bölge arkadaşlar. Bakın geliyor, kırıyor, hacimli bir mumla emasını kırıyor, tekrardan geliyor altına, üstüne çıkamıyor. Akümüle oluyor. Sizin artık 24.000 seviyelerinden buradan piyasadan çıkmanız gerekiyor. Çünkü EMA dizilimimiz artık yani bunları teknik olarak anlatıyorum arkadaşlar. Şu anda temel analiz saçma bir şekilde daha iyi çalışıyor. Yani haber akışları. Trump çıkıyor bir açıklama yapıyor. Fiyat uçuyor. Böyle anlamsız bir şekilde ilerliyoruz. Ama teknik olarak bilmeniz gereken bu. Fiyat artık diyor ki ben ayı dizilimine geçiyorum. Bunu bilin. Niye? Çünkü bakın uzun vadeli EMA'larımız artık fiyatın üstüne çıkmaya başladı. Bakın 144 günlük EMA fiyata üst tarafta direnç olmaya gidiyor. 200 günlük EMA 244 günlük EMA fiyata artık direnç olmaya gidiyor. Kısa vadeli EMA'larımız artık fiyatın üstünde kalmaya başladı. Fiyatın artık bundan sonra bekleyeceğimiz nedir arkadaşlar? Düşük dip, yani fiyat şunu yapma olasılığı var. Gelir çat, düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepe. Sizin burada artık hareketiniz ne olmalı? Yani kesinlikle bu piyasada olmamalısınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani EMA'nın mantığı budur arkadaşlar. EMA özellikle uzun vadede spot yatırım yapacak kişileri gittiği zararlardan kurtarır. Yani şu an size 3 parite gösterdim. Bitcoin tarafında alım yapılmaz. Nasdaq tarafında alım yapılmaz. Altın tarafında şu anda üst taraftaki yani altın tarafı bunlara nazaran %50 daha olumlu duruyor. Niye? Çünkü uzun vadeli EMA'ların hala üstünde. Kısa vadeli EMA'lar şu anda 4800 bölgesinde direnç olarak çalışıyor. Ama önümüzdeki hafta onun üzerine atıp da gün kaparsa altın bunlardan çok çok daha güzel hareketler yapabilir. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım size de faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Burada birçok şeyi kafanızda netleştirdiğimi düşünüyorum. Fiyata nasıl bakmanız gerektiğini, EMA'ların çalışma mantığını, EMA'ların nasıl dizilmesi gerektiğini, destekleri, dirençleri belirlemenizi, bunların hepsinin bir araya geldiği zaman bu kombinasyonda inanılmaz güzel karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel karlar edebilirsiniz. Çok büyük zararlardan da kurtulabilirsiniz. Ama önemli olan benim yaptığım stratejiyle eğitimleri izlemeniz, stratejilerinize bağlı kalmanız, FOMO'ya kapılmamanız buradaki en büyük psikolojik etkenler arkadaşlar. Şimdilik hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.